Her hikayenin bir sonu vardır. Bir kitabın son sayfası, bir yıldızın son parlaması ve bir insanın son nefesi. Ancak biz çok daha büyük bir sonun eşiğindeyiz. Bilim bize evrenin bir gün öleceğini söylüyor. Bu bir patlamayla gelen gürültülü bir son değil, sessiz, dondurucu ve kaçınılmaz bir veda. Evrenin kumaşına işlenmiş gizemli bir yasa. Bizi her saniye mutlak düzensizliğe doğru sürüklüyor. Bu yasanın adı entropi yasası. Işığın öleceği, zamanın duracağı ve varlığın bile unutulacağı o ana gidiyoruz. Fiziğin en katı yasalarından biri aynı zamanda evrenin en büyük trajedisidir. Termodinamiğin ikinci yasası. Bu yasa der ki kapalı bir sistemde düzensizlik yani entropi her zaman artar, asla azalmaz. Fiziğin çoğu denklemi zamanın ileri veya geri gitmesiyle ilgilenmez. Matematiksel olarak her iki yönde de çalışırlar. Ancak gerçek hayatta kırılan bir bardak asla kendi kendine birleşmez veya soğuyan bir kahve durup dururken tekrar ısınmaz. İşte buna zamanın oku denir. Entropi zamanın hangi yöne gittiğini belirleyen tek pusuladır. Evren büyük patlama anındaki o mükemmel düzenden her saniye daha fazla kaosa ve düzensizliğe doğru akmaktadır. Entropi sadece bir dağınıklık değildir. Enerjinin niteliğinin kaybolmasıdır. Bir odun parçasını yaktığınızda enerji yok olmaz. Ancak artık işe yaramaz bir ısı ve kül yanına dönüşür. Evren de tıpkı o odun gibi devasa bir yakıt deposunu tüketiyor. Yıldızlar hidrojen yakıyor, galaksiler dönüyor ama her süreçte enerjinin bir kısmı atık ısı olarak uzaya yayılıyor. Bu süreçte her saniye evrenin gelecekte yapabileceği iş miktarı azalıyor. Bilim insanlarına göre bizler şu an evrenin en parlak ve enerjik döneminde yani yıldızlar çağında yaşıyoruz. Ancak entropinin amansız artışı bu ihtişamın geçici olduğunu fısıldıyor. Evren düşük entropili yani düzenli bir başlangıçtan mutlak düzensiz yani maksimum entropili bir sona doğru sürükleniyor ve bu yolculukta fren mekanizması bulunmuyor. İçinde bulunduğumuz dönem evrenin altın çağıdır. Trilyonlarca yıldız parlıyor, gezegenler oluşuyor ve yaşam filizleniyor. Ancak bu bir illüzyon. Evrenin toplam ömrünü bir insan ömrüne benzetseniz yıldızların parladığı bu dönem sadece birkaç saniyelik bir göz kırpmasından ibarettir. Bundan yaklaşık 100 trilyon yıl sonra evrenin yakıtı tükenecek. Galaksiler artık yeni yıldızlar doğuramayacak kadar soğuyacak. Gökyüzündeki son ışık kaynakları olan kırmızı cüceler de enerjilerini bitirdiğinde evren sonsuz bir karanlığa gömülecek. Artık ne bir güneş ne de bir sabah olacak. Sadece donmuş gezegenler ve ölü yıldız kalıntıları. Yıldızlar söndüğünde evrenin mimarisi de bozulmaya başlar. Galaksiler merkezi yer çekimini kaybederek dağılır. Yıldız kalıntıları ya derin uzayın karanlığına fırlatılır ya da her galaksinin kalbinde bekleyen o devasa canavarlar tarafından yutulur. İşte bu evrenin en uzun dönemi olan kara delik çağının başlangıcıdır. Artık evrenin efendileri yıldızlar değil, ışığı bile hapseden bu devasa kütle çekim kuyularıdır. Bu dönemde zaman bizim algıladığımızdan çok daha farklı akar. Bir kara deliğin bir yıldız kalıntısını yutması milyonlarca yıl sürebilir. Evren o kadar geniştir ve madde o kadar seyrektir ki bir atomun başka bir atomla karşılaşması milyarlarca yıl sürebilir. Galaksiler arası mesafe evrenin genişlemesiyle o kadar artmıştır ki her kara delik kendi gözlemlenebilir evreninde tamamen yapayalnız kalır. Bir zamanlar milyarlarca ışık saçan galaksinin bulunduğu boşlukta şimdi sadece sessizce dönen karanlık devler vardır. Ancak Stephen Hawking'in bize öğrettiği gibi kara delikler bile ölümsüz değildir. Hawking radyasyonu adı verilen süreçle bu devasa kütleler saniyede birkaç parçacık yayarak çok yavaş bir şekilde buharlaşırlar. Bir kara deliğin tamamen buharlaşması için gereken süre 10 üzeri 100 yıldır. Bu sayı evrendeki tüm atomların sayısından bile büyüktür ancak entropinin acelesi yoktur. O son kara delikte bir ışık patlamasıyla yok olana kadar bekleyecektir. Peki ya sonra son kara delikte buharlaşıp yok olduğunda geriye ne kalacak? Evren artık maddenin bile parçalandığı, atomların dağıldığı o nihai sona gider. Isı ölümüne. Kara deliklerin bile buharlaşıp yok olduğu o akıl almaz uzak gelecekte evren artık tanıdığımız maddeye dair hiçbir iz barındırmayacak. Çünkü fiziğin en temel yapı taşları olan atomlar bile zamanın pençesinden kurtulamaz.
Birçok fizik teorisine göre evrenin en kararlı parçacığı kabul edilen protonları bile sonsuza dek yaşamaz. Yaklaşık 10 üzeri 34 yıl sonra maddenin kalbi durmaya başlar. Bir zamanlar bir insanı, bir dağı veya bir yıldızı oluşturan protonlar yavaşça atom altı parçacıklara ve enerjiye dönüşerek dağılır. Bu evrendeki son katı maddenin de buharlaşması demektir. Artık ne bir toz zerresi ne de bir atom kalmıştır. Evren sadece fotonlardan ve nötrinolardan oluşan son derecede seyrek bir sis bulutudur. İşte burası yolun sonu. Entropi artık maksimum seviyeye ulaşmıştır. Fizikçiler bu duruma ısı ölümü diyor. Isı denmesi sizi yanıltmasın. Bu evrenin mutlak sıfıra yani eksi 273 dereceye en yakın olduğu en soğuk halidir. Evrende artık hiçbir sıcaklık farkı kalmamıştır. Eğer sıcaklık farkı yoksa enerji akışı da yoktur. Eğer enerji akışı yoksa yaşam, hareket, yıldız oluşumu veya düşünce hiçbiri oluşmaz. Hepsi enerji farkına ihtiyaç duyar. Bu fark kapandığında evrenin kalbi durur. Zamanı nasıl ölçeriz? Bir şeylerin değişmesiyle, bir gezegenin dönmesiyle, bir kalbin çarpmasıyla veya bir atomun titremesiyle. Ancak ısı ölümü gerçekleştiğinde evrende hiçbir şey değişmez. Trilyonlarca yıl geçse bile tek bir parçacık yerinden oynamaz. Tek bir etkileşim gerçekleşmez. Eğer hiçbir şey değişmiyorsa zaman kavramı anlamını yitirir. Evren zamanın akmadığı sonsuz ve karanlık bir okyanusa dönüşür. Bu evrenin mutlak huzuru bulduğu andır. Büyük patlama ile başlayan o gürültülü ve görkemli senfoni tek bir notanın sonsuza dek uzadığı sessiz bir uğultuyla sona ermiştir. Acaba bu gerçekten de mutlak bir son mu? Yoksa o mutlak karanlığın ve sonsuz vaktin içinde kuantum fiziğinin küçük bir mucizesi yeni bir başlangıcı tetikleyebilir mi? Evet, bu devrede artık evren ölüdür. Isı ölümü gerçekleşmiş, entropi zirveye ulaşmış ve zaman durma noktasına gelmiştir. Ancak bu mutlak boşlukta bile fiziğin en küçük ve en çılgın yasaları çalışmaya devam eder. Kuantum mekaniği bize der ki tam boşluk diye bir şey yoktur. Boş uzay aslında kuantum dalgalanmaları adı verilen küçük enerji patlamalarıyla kaynar. Hiçliğin ortasında parçacıklar aniden var olur ve birbirlerini yok ederek sönümlenirler. Eğer sonsuz vaktiniz varsa bu küçük dalgalanmalardan birinin çok daha büyük bir şeyi tetikleme ihtimali matematiksel olarak sıfır değildir. Trilyonlarca değil 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 56 yıl beklediğinizde bu boşluğun ortasında aniden bir mucize gerçekleşebilir. Bu sayılar o kadar büyük ki yazılamaz. Matematikte yalnızca sembolik olarak ifade edilir. Bir atomun aniden yer değiştirmesi gibi tüm uzay zaman dokusu da kuantum tünelleme adı verilen bir süreçle aniden yepyeni bir enerji seviyesine sıçrayabilir. Bu sıçrama bizim evrenimizi başlatan büyük patlamanın aynısını tetikleyebilir. Mutlak hiçliğin ortasında hiçbir neden yokken yepyeni bir uzay zaman balonu şişmeye başlar. Önceki evrenin küllerinden fizik yasaları yeniden yazılmış, taze ve enerji dolu bir evren doğar. 19. yüzyıl matematikçisi Henry Poincaré kapalı bir sistemin sonsuz zaman verildiğinde eninde sonunda başlangıçtaki durumuna çok yakın bir hale döneceğini öne sürmüştü. Bu, şu an bu videoyu izliyor olmanızın sonsuz zaman içinde tekrar gerçekleşeceği anlamına gelir. Evren ölecek, trilyonlarca yıl boyunca karanlık kalacak ve bir gün kuantum bir tesadüfle her şey en baştan başlayacak. Bizler belki de bu sonsuz döngünün kaçıncı versiyonundayız? Bunu asla bilemeyeceğiz. Peki önceki evrenden bir iz kalır mı? Bazı fizikçiler bir önceki evrenin kara deliklerinin veya yerçekim dalgalarının yeni doğan evrenin dokusuna hayalet izler bırakılabileceğini düşünüyor. Belki de bizim evrenimizdeki bazı gizemli yapılar bizden trilyonlarca yıl önce yok olmuş bir medeniyetin veya bir yıldız sisteminin son yankılarıdır. Evrenin hikayesi dehşet verici büyüklükte bir zaman çizelgesidir. Trilyonlarca yıllık karanlıklar, sönen yıldızlar ve yok olan atomlar. Bu devasa kozmik takvimde insanlığın tüm tarihi, tüm savaşları, aşkları ve keşifleri sadece bir saniyenin milyonda biri kadar sürer. Entropi bize her şeyin bir sonu olduğunu fısıldıyor. Ancak bu son varlığımızı anlamsız mı kılar? Bizler evrenin o sonsuz karanlık ve sessizliğe gömülmeden önce kendi kendisini görebildiği tek bir anız. Bizler yıldızların içindeki o nükleer fırınlarda pişen atomların milyarlarca yıl sonra bir araya gelip evren nedir diye sorabildiği haliyiz. Evren bizim gözlerimizle kendi ihtişamını izliyor
ve bizim zihnimizle kendi sonunu hesaplıyor. Belki de trilyonlarca yıl sonra ne bizden ne de dünyamızdan bir iz kalacak. Belki protonlarımız bile bozulup ışığa karışacak. Ama bir zamanlar bu uçsuz bucaksız ve soğuk boşlukta düşünen, hisseden ve yıldızlara anlam yükleyen bir canlının var olduğu gerçeği evrenin dokusuna ebediyen kazınmıştır. Zamanın sonu kaçınılmaz olabilir ancak biz buradayız. Bu kozmik sahnede, bu ışık altında ve bu hikayenin parçasıyız. Ve belki de sırf bu yüzden tek bir anın değeri evrenin sonsuz karanlığından daha büyüktür.